Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün güzel bir tatlı tarifimiz var. Evet sevgili eşim, ne yapıyoruz bugün? Hem hafif hem de çok güzel oluyor. Saray sarması tatlımız var. Arası muzlu. Malzemelerimiz neler? Malzemelerimiz, öncelikle sırasıyla gitmek istiyorum. Tamam. 2 tane eti burçak, yulaflı bisküvimiz var, tam buğday. Bunları öncelikle rondodan geçireceğiz. Püre haline getireceğiz. Daha sonra onu tepsiye yayıyoruz. Sonrasında krem şanti ile sütümüzü çırpacağız. O buzdolabında, diğerleri yani kreması pişene kadar buzdolabında kalacak, donması gerekiyor. Öncelikle burçaklardan başlayalım, sonrasında devam edelim. Tamamdır. Yaptıkça tepsinin içine mi alıyor olacaksın? Evet, yaptıkça tepsinin içine alıyor olacağız. Şimdi böyle un kıvamında. Güzel. Arkadaşlar bu arada benim en çok sevdiğim tatlardan bir tanesi bu. Bol bisküvili sevdiğim için eşim bol bisküvili yapıyor. Size de tavsiye ediyoruz. İkinci paketi de aynı şekilde rondodan geçirip onu da tepsiye seriyor olacağız. Bunu da eledik. Çok güzel. Yani rondodan geçirdik. Bunu da böylece yayıyoruz. Fırın tepsisine altına hiçbir şey sürmeden, koymadan seriyoruz. Şimdi ne yapacağız? Şimdi bunu güzelce yayacağız sıkı bir şekilde. Sıkıyla kastın nedir? Üzerine mi bastıracağız? Evet, şöyle. Evet. Bisküviyi tamamen bir alt katman olarak sıkılaştırarak tepsinin alt tabanını serdin ve hazırız. Şimdi krem şantiye mi geçiyorsun? Şimdi bunu kenara alıyorum. Tamam. Şimdi krem şantimizi de, bir paket krem şanti kabımıza koyuyoruz. 1,5 su bardağı süt içine ekledik. Bunu çıkaralım. Şimdi kremayı çırpıyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi krem şantimizi çırptık. Hazırız. Bunu bir dolapta mı bekleteceğiz şimdi? Evet. Böyle akmayan bir kıvam aldığı zaman olmuş demektir. Tamam. Şimdi bunu biz muhallebimizi yapana kadar buzdolabında bekletiyoruz. Biraz daha donsun. Tamam. Şimdiki aşamamız muhallebi yapımı olacak. Geçiyoruz. Evet. Çok güzel. Muhallebi yapımında görüşürüz o zaman. Evet, şimdi muhallebi yapımına geçiyoruz. Evet. Şimdi neye ihtiyacımız var? 1 litre süt, 1 su bardağı şeker, 1 su bardağı un, 1 yemek kaşığı tereyağı ya da normal yağ, fark etmez, katı yağ, 1 tane vanilin ve 1 su bardağına yakın Hindistan cevizi kullanacağız. Yaklaşık olarak kaç gram kullanıyoruz Hindistan cevizini? Yaklaşık olarak 50 gram falan. 50 gram falan. Ya 1 çay bardağı ya da su bardağı, bilmiyorum. Bakacağız şimdi. Beraber göreceğiz. Sütümüzün tamamını tenceremize ekliyoruz. Kutudan süt sağıyoruz. Evet. Sütümüzün tamamını ekledik. Şimdi 1 su bardağı şekerimi ekliyorum. Ve öncelikle şekerle sütü bir çırpalım. Bir su bardağı unumuzu ekliyoruz. Bunu karıştırdık güzelce. Ocağımıza alıyoruz. Bunu ocağımıza aldık. Şimdi altını açıyoruz. Orta ateş mi? Normal orta ateşte. Kaynayana kadar, göz göz olana kadar çırparak karıştırıyoruz. Herhalde kaynadıktan sonra da vanilin ve tereyağını ekleyeceğim. Peki Hindistan cevizini ne zaman ekliyoruz içine? Hindistan cevizini en son ekleyeceğiz. Hepsi karıştıktan sonra ocaktan alıyoruz. Hindistan cevizini ekleyeceğiz. Ve hepsini beraber mikserle çırparak hafif soğumasını sağlayacağız. Ilıdıktan sonra da
yaptığımız bisküvi harcının üzerine döküp yayacağız. Ondan sonra bekleteceğiz. Bu yani buna Hindistan cevizli muhallebi de diyebilir miyiz? Hindistan cevizi eklemiyoruz normalde. Sevmeyen varsa eklemeyebilir. Zorunlu değil Hindistan cevizi eklemek için. Tamamdır. O zaman muhallebiyi yapmaya devam ediyoruz. Evet, şimdi muhallebi kıvama geldi. Kıvam almaya başladı. Şimdi vanilyasını koyuyorum. Bunu bir çırpıyoruz. Arkadan tereyağını koyuyoruz. Eritiyoruz. Kıvamı çok güzel oldu. Evet, çok güzel oldu. Şimdi pıt pıt göz göz olmaya başladığında altını kapatacağız. Altını kapattıktan sonra da Hindistan cevizini mi ekleyeceksin? Evet, ve karıştırıp. Aynen öyle. Sonra blenderdan geçiriyoruz. Tamam. Evet, şimdi altını kapattın. Evet, göz göz oldu. Evet. Hindistan cevizimizi ekliyoruz. Bunu da karıştırıyoruz. Kokusu gelmeye başladı. Evet. Demek ki başarılı. Göreceğiz. Şimdi ise soğutmak için blenderla bir karıştırıyoruz değil mi? Havasını alacağız. Havasını alacağız. İyicene bir havayla temas ettirip daha hızlı ılımasını sağlayacağız ki bir sonraki aşamaya geçebilelim. Evet. Zaten gördüğünüz gibi bayağı bir buharı çıkıyor şu an. Havayla temas ettiği için bayağı bir soğuyacak. Evet, şimdi havalandırma işlemini yaptık ama yine de biraz soğuması gerekiyor. Bir 5-10 dakika mı bekleyeceğiz? Evet, bir 5-10 dakika. 5-10 dakika bekleyeceğiz. Ondan sonra ufaladığımız alt katmanın üzerine muhallebiyi seriyor olacağız. Evet. Evet, şimdi ne yapıyoruz? Şimdi muhallebiye öğüttüğümüz harcın üzerine döküyoruz. Her yeri eşit olarak döküp Yayacağız. düz bir zemin elde edeceksin herhalde. Evet. Kaşık yardımıyla fazla alttaki kurabiyeyi üste çıkarmadan yavaş yavaş bütün zemine yayıyoruz. Yani alt katman Evet. kurabiye, bisküvi yani. Kurabiyeden ziyade. Üst katı da Hindistan cevizli bir muhallebi. Evet. Evet, tamamladık yayma işimizi. Şimdi bunu bir tamamen soğuyana kadar dışarıda bekletiyor olacağız. Evet, daha sonrasında da dolaba koyacağız. Orada bir yarım saat, bir saat dinlenecek. Soğuduktan sonraki işlemi gösteririz zaten. Bir gün bekletirseniz daha güzel olur. Tamamen daha iyi bir kıvam yoğunlaşıyor olur. o zaman. Evet. Daha Bence güzel de. bir Ben tat de bunu oluyor. ikinci gün yemeyi seviyorum bu yüzden. Aynen. O zaman dinlendirdikten sonra görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, şimdi dolaptan çıkardık. Artık kremamız da soğuk. Alt katmanımız da soğuk. Şimdi servis aşamasını gösteriyor olacağız. Evet. Şimdi krem şantisini üstüne ekliyoruz. Muhallebiyi yaptığın gibi bunu da aynı şekilde Evet, süreceksin galiba yayacağız üzerine. üstüne. İnce bir katman şeklinde yayılacak. Şimdi dilimleyeceğim mi? Evet, krem şantimizi sürdük. 8 falan galiba eşit parça çıkıyor yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi hep beraber göreceğiz. On eşit parça çıkıyormuş. O zaman yapalım. Gördüğünüz gibi önce dilimleyeceğimiz aralıkları hesap ettik, işaretledik ve kararlı bir şekilde de dilimlemek için çizikler atıyoruz. Aynı şekilde yandan da tek çizik atıyoruz değil mi? Evet. Şimdi içine meyvasını koymakta sıra. Muz dilimleyeceğiz. Evet.
Muzu da şöyle böyle her birine ekliyoruz. Evet, muzlarımızı da koyduk. Şimdi katlamaya başlıyoruz. Evet, katlama sanatımıza geçebiliriz. Şimdi bunu buradan tutuyorsunuz. Böyle tek hamlede yuvarlayarak götürüyoruz. Nefis gözüküyor. Ve bir tabağa alıyoruz. Sanırım ihtiyacın olan tabak da bu. Evet. Bakar mısınız? Dışı ne güzel oldu. Bu çok hafif, pratik. Bir misafiriniz gelecek. Çay saati. Canınız tatlı çekti. Evet. Bu tam sunum için çok güzel oldu. Çünkü tamamen rulo oldu yani. Müthiş. Evet arkadaşlar, direksiyonu devralmamın nedeni bu benim en çok sevdiğim tatlı olması. O yüzden müsaadenle hayatım. Hayır, direksiyonu devralmanın nedeni tadım esnası. Kesinlikle. Yani buna kıyamıyorum ama keseceğim. O kadar güzel duruyor ki içi. Şöyle bakar mısınız? Muhteşem bir tatlı. Yani bunu denemeniz lazım. Çünkü çok hafif. Önce tabii büyük emeği olan eşime tattıracağım. Ardından da ben tadacağım. Nasıl olmuş? Güzel mi? Evet. Çok hafif. Hindistan cevizi ağzında çıtır çıtır yapar. Evet. Dış katmanı zaten lezzeti veren en büyük etkenlerden bir tanesi şu bisküvi olayı. Çok iyi. Ve Hindistan cevizi, dediğin gibi Hindistan cevizi muhallebisi de arasında çok hafif ve dengeli bir tat sağlıyor. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.